Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Binance'ta bulunan margin bölümünü nasıl spot piyasası ile aynı şekilde kullanabiliriz bunu göstermek istiyorum. İlk başta margin bölümüne bakiye aktarmamız gerekiyor. Bunun için de ben cüzdan bölümünden aktarmayı tercih ediyorum. Cüzdan bölümüne geldiğimizde şurada margin simgesi var arkadaşlar. Buna tıklarsak margin cüzdanımıza ulaşmış oluruz. Burada çapraz ve izole diye iki seçeneğimiz var. Hangisini aktarmak istiyorsanız bunu seçmelisiniz. Ben ilk başta çaprazı göstereceğim. Ondan sonra da izoleyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi çapraz modda ben transfere basıyorum. Üst tarafta bakiyemin bulunduğu kısmı olması lazım. Alt tarafta da çapraz marjin kısmı olması lazım. Çünkü buraya bakiye aktaracağız. Buradan buraya gidecek. Ben hemen elimde olan bakiyemi aktarmak istiyorum. Şu üste yazalım. Onayladım şimdi transferimi. Ve artık gördüğünüz gibi bakiyem buraya gelmiş oldu. Şurayı da güncelleyelim. Bakiyem buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi alım satımlar kısmına geri gelelim. Artık bende USDT var bildiğiniz gibi. Şuradaki borç alma butonunu kapatıyorum. Normal yapıyorum. Al ve sat için bunu ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Mesela arkadaşlar Bitcoin alalım. Normal butonu altındayken ben burada beklemeden almak istiyorum. Piyasa emrini seçiyorum. Bende 24.88 USDT varmış. Eğer ki borç almaya kalkarsam 124 dolara kadar borç veriyor bana. Tabii ki ben borç almak istemiyorum. Bundan dolayı da mesela 20 dolarlık bir alım yapmak istiyorum. Al diyorum arkadaşlar. Onaylaya basıyorum ve artık alımım gerçekleşmiş oldu. Gördüğünüz gibi bir miktar Bitcoin'im oldu elimde. Hemen cüzdan bölümümüze geri girelim. Cüzdan bölümüne geri geldiğimde burada artık bir Bitcoin bakiyem de olmuş oldu arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Transfere basalım. Çapraz marjini yukarı alalım arkadaşlar. Spot piyasasına aktarmak istiyorum ben buradaki aldığım Bitcoin'i. Buradan Bitcoin seçili. Max'a tıklıyorum ve transfere tıklıyorum arkadaşlar. Bakın 24 dolarım vardı. 20 dolarlık alım yaptım. Bitcoin'i çektiğimde 4 dolar geri kalmış oldu. Yine transfere basıp buradan USDT yazıyorum. Çapraz marjini yukarı almam gerekiyor. Bunu da spot piyasama çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne borcum var ne de bir risk oranımda artma azalma var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bakiyem de kalmamış oldu. Yalnızca borçları gösterdiğimde de hiçbir borcum gözükmüyor. Çünkü ben şu anda margin bölümünü tamamen spot piyasasıyla aynı şekilde kullanmış oldum. Ben istersem buradaki bitcoinleri burada satabilirim arkadaşlar. Hemen sat kısmına geliyorum, bakın spot piyasasındayım. Burada bitcoinlerim gözüküyor. Tamamına tıkladığımda 19.94 USDT yapıyormuş şu anki fiyatla. Yani aldığımı aynı şekilde spot piyasasında geri satabiliyorum. Şimdi gelelim bunu margin bölümünde satmak istiyorum. Hemen şuradaki transfere tıklayıp buradan transfer edeyim hızlı olması açısından. Yine spot cüzdanımdan marjine aktarıyorum. Bitcoin'leri aktaralım. Buradan piyasa emrinden hemen bakın sat, normal ve piyasa emrindeyim. Buna tıklayıp buradan satabilirim arkadaşlar. Onayla dediğimde artık satış işlemim gerçekleşmiş oldu. Al kısmına geldiğimde 19.92 USDT'm var. Buraya yine transfere tıklayıp spot piyasasındaki 4.90 dolarlık bakiyemi aktarayım buraya. Ve toplamda yine 24 dolar bakiyemiz olmuş oldu arkadaşlar. Cüzdana geri gelelim, margin kısmına. Gördüğünüz gibi artık bakiyem yine burada gözüküyor. Çok küçük miktarda da Bitcoin'imiz oldu ve hala bir borçlanma olmadı borsaya. Ekstra olarak şöyle bir şey daha var arkadaşlar. 24.83 dolar bakiyemiz var burada. Eğer ki biz borç alma seçeneğini açarsak bize diyor ki 124.29 dolarlık daha işlem yapabilirsin, yani totalde bu kadar işlem yapabilirsiniz diyor. Çünkü kaldıraç 5x burada. Ama bu yapabilirsiniz demek. Yapmak zorundasınız demek değil arkadaşlar. Yani burada sizin bakiyeniz dahil 124 dolarlık bir işlem açmanıza izin veriyor. Siz sadece kendi bakiyenizi kullanarak yine burada borç almadan işlem yapabilirsiniz. Bu buton altında da. Hemen deneyelim. Ala tıklayalım arkadaşlar. 24 dolarlık. Bakın altta bir borç bilgilendirmesi çıkmadı. Ben bunu eğer 30 dolar yazsaydım. Benim bakiyem 24 dolar çünkü. Bakın hemen borç alma kısmı çıktı burada. 5.16 dolarlık borç alacaksın diyor. Yine onaylaya basarsam şurada yine bana uyarı verecek. 30 dolarlık işlem yapıyorsun. Bunun 5.16'sı borç. Kabul ediyor musun diyor. İptal ede basıyorum arkadaşlar. Ben sadece buradan 20 dolarlık bir alım daha yapayım. Al diyorum. Bana bir borç uyarısı vermedi. Tamam diyorum. Elimde artık bir miktar Bitcoin olmuş oldu arkadaşlar. Bakın normal butonunda bu kadar gösteriyor. Tabii ki ben gidip bunu
Otomatik borç al butonundan yaparsam daha fazla miktarda gösterecektir. Çünkü elimdeki bakiyenin 5 katını kullanmama izin veriyor arkadaşlar. Eğer ki ben buradan bu bakiyeyi satarsam ne olacak? Buradaki bakiyem USDT'ye dönüşmüş olacak arkadaşlar. Yani long ve short işlemleri burada geçerli değil. Yani spot piyasasında ne yapıyorsak burada da tamamen aynı şekilde kullanıyoruz şu anda bunu. Normal butonunu alalım. Sadece kendi bakiyemizi satalım arkadaşlar. Çünkü bakın, otomatik borç ala tıklayıp yanlışlıkla böyle bir şey yaparsanız 119 dolarlık bir satış yapacağımı gösteriyor bana. Yani buradan borç almış olacağım. Buradaki risk oranım etkilenecek bundan. Ben bunu istemiyorum. Sadece kendi bakiyemi satmak istiyorum. Eğer ki böyle bir şey yaparsak şu anda Bitcoin aldığım fiyatın altına inerse kazanmaya başlayacağım. Çünkü long short işleri var. Bunları da bir sonraki videoda göstereceğim zaten detaylı olarak. Şimdi borç işine girmeyelim. Normal diyelim arkadaşlar. Yine %100'e tıklayıp buradan kendi bakiyemi satayım. Ama limit emriyle değil de piyasa emriyle satalım. Sat diyorum. Onayladığımda artık satmış oldum arkadaşlar, bakayım. Çok küçük miktarda kaldı burada. Sıkıntı yok. Şimdi al butonuna geldiğimde şunu da kapatalım. Burada 24.812 bakiyemiz gözüküyor arkadaşlar. Cüzdana geri gelelim. Burayı da bir yenileyelim. USDT bakiyem burada. Total olarak burada gözüküyor zaten. Ve çok küçük miktarda da USDT bakiyemiz var. Ve hala bir borcumuz yok. Gördüğünüz gibi şurada borç oranımız yok. Bunun mantığını anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi de izole moda nasıl transfer edebiliriz buna bakalım. Yine ben cüzdan bölümünden göstermek istiyorum. Cüzdan bölümüne geldiğimde arkadaşlar bu bölüme, yani izole marjine bakiye transfer edebilmek için şuradaki izole tuşuna basmanız gerekiyor. Transfere bastığınızda bakın her bir parite ayrı olarak hesaplanıyor burada. Bunun için de transfere basarsanız şurada bir seçenek seçmeniz gerekecek. Yani nereye transfer etmek istiyorsanız buradan o pariteyi seçmeniz gerekecek. Burada biraz zorlanabilirsiniz belki. Onun için de hangi pariteyi transfer etmek istiyorsanız, mesela BTC USDT arkadaşlar. Bunun üzerine tıklayıp buradan transfere basın. Böyle yaptığınızda sizin için çok daha kolay olacaktır. Üst tarafta spot bakiyemiz olması gerekiyor. Ama burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın, sadece spot'tan transfer edebiliyorsunuz izole marjine. Benim şu anda bakiyem çapraz marjin bölümünde. Yani ben ilk başta yapmam gereken şey çapraz marjinden spot piyasasına bakiyemi aktarmam gerekiyor. Hemen çapraza geri gelelim. Buradan transfere basayım arkadaşlar. Çapraz marjini de yukarı alıp spot'a transfer yapalım. Küçük miktarda Bitcoin'im var ama bunu da transfer etmek istiyorum. Tamam, bunu transfer ettim. Elimdeki USDT'yi de transfer etmek istiyorum. Şöyle yapalım hemen. Evet, USDT'mizi transfer etmiş olduk. Şimdi özet kısmına geldiğimizde bakiyemizin spot piyasasında olduğunu görebiliriz. Evet, burada gözüküyor bakiyemiz. Çok küçük miktarda da Bitcoin'imizin olması gerekiyor. Şunu küçültelim şöyle. Bakalım nerede? Şurada. Aynen. 0.0030. Burada gözüküyor. Şimdi yapacağımız şey marjine girip izole moda transfer etmek. Hangi pariteye edecektik? BTC USDT. Buradan bunu bulabiliriz. Arama butonu var mı? Arama butonu koymamışlar. Tamam. BTC USDT'ye tıkladım arkadaşlar. Transfere tekrardan tıklıyorum. Ve üst tarafta spot, alt tarafta da bizim paritemiz seçili oldu. Hemen buradan hangi bakiyenizi transfer etmek istiyorsunuz tıkladığınızda zaten sadece o parite ile ilgili coinler çıkar. Başka şey çıkmaz. Mesela benim spot piyasamda arkadaşlar başka coinler de vardı. Çok küçük miktar da olsa, mesela DAI var, SKL var vesaire, çok küçük miktarlarda da olsa bunlar vardı. Şimdi bunları nasıl transfer edebiliriz ona bakalım. Marjine geldik. İzoleye tıkladım. Şimdi buradan ben mesela SKL'ye bakayım arkadaşlar. Bakın şurada SKL var. Tıkladım buna. Transfere tıklıyorum. Bakın ekstra yaptığım hiçbir şey yok. Zaten bu SKL USDT paritesi olduğu için izole modda sadece bana ikisini gösterecektir. Diğer coinleri göstermeyecek. Bunun kullanım mantığı bu şekilde arkadaşlar. Mesela şöyle yapalım. Ben buraya 12 dolarlık bir bakiye transfer edeyim. Artık bakiyem yukarı doğru çıkmış oldu. Çünkü olan bakiyeleri yukarıda sıralıyor arkadaşlar. Bakın burada SKL USDT paritesinde USDT bakiyem burada gözüküyor. SKL bakiyem de burada. Hiç transfer etmedim çünkü SKL. SKL'yi de transfer edersek şöyle tıklayalım hepsini bunu. O da burada gözükmüş oldu gördüğünüz gibi. Toplam izole marjin değerim de 12 küsür dolar burada olarak gözüküyor. Şimdi çapraza geldiğimde bu etkilenmeyecektir buradan. Çünkü çapraz tamamen ayrı, izole tamamen ayrı bir cüzdan arkadaşlar. İkisi birbirinden farklı. Şimdi izoleye geldiğimde tekrardan şöyle yapalım. BTC USDT'ye de transferimizi yapalım. Şimdi tıkladım buraya. Transfere tıklıyorum. Yine spot piyasasından Bitcoin'imiz var. Çok küçük miktar. Bunu transfer edelim. Ondan sonra tekrardan geri gelelim. BTC USDT'yi tekrar bulalım arkadaşlar. Yukarı gitti. Buraya tıklayıp tekrardan transfere tıklıyorum ve bu sefer de kalan USDT'mi buraya transfer ediyorum.
sayfayı yenilediğimde buradaki total bakiyem 24 dolara çıkmış oldu. Çünkü hem SKL bakiyem var hem de BTC USDT parite bakiyem var arkadaşlar. Burada 12 dolarlık USDT bakiyem gözüküyor ve burada 12 dolarlık SKL bakiyem gözüküyor. Hemen şöyle bakalım. Alım satımlar kısmına girelim. Artık marjin bölümünde çapraz marjin değil de bizim izole marjinde olmamız gerekiyor. BTC USDT'ye geldiğimde arkadaşlar bakın normal butonu adı altında sadece 12.81 USDT kullanılabilir gösteriyor bana. Hemen gelelim SKL'ye buraya. SKL USDT paritesine girelim arkadaşlar. Bakın SKL USDT'ye geldiğimde de burada tam 12 dolarlık bir kullanılabilir bakiye gösteriyor bana. Çünkü ikisine ayrı ayrı bakiye yaptım. Yani ben burada bir al sat işlemi yaptığımda borç alsam bile sadece burada borç aldığımda SKL USDT paritesinde izole modda olduğum için buradaki bakiyem etkilenecek bundan sadece. Yani burada ben likide olsam da hiçbir şekilde BTC USDT paritesindeki bakiyem bundan etkilenmeyecek. Şimdi buradan işlem yapalım. Buradan ben SKL alayım mesela. Normalde kalsın. Piyasa emrine. Yine aynı şekilde burada borç ala basarsanız paranızın katı ile işlem yapabileceğinizi görebilirsiniz. 12.8 vardı. 10 katı olduğu için arkadaşlar 128 dolarlık işlem yapabileceğimi gösteriyor burada. Yine izole moddayız BTC USDT paritesinde. Hemen alım yapalım şöyle bir. Şöyle 12.78 miymiş? Tamam 12.81. Hepsiyle alalım. Şu anda alımım gerçekleşti. Şu kadar miktarda Bitcoin var elimde arkadaşlar. Hemen SKL paritesine de girelim. SKL USDT'ye geldim. Bakın yine izole marjindeyim. Bakın çapraz tamamen ayrı bir şey. Bunda zaten şu anda çapraz gözükmüyor. Burada şu kadar miktar SKL'm var. Alt kısmında bu kadar USDT'm var. Hemen bunu da alımını yapalım arkadaşlar. Ala tıklıyorum piyasa emriyle. Artık 36.75 SKL'm olmuş oldu. Şimdi cüzdan bölümüne geldim. Yine marjin ve izole marjindeyim arkadaşlar. Artık USDT bakiyelerimi gördüğünüz gibi yok neredeyse. Ve SKL ve Bitcoin bakiyem çıkmış oldu. Bu coinler stabil coin olmadıkları için fiyatı arttıkça ya da azaldıkça şuradaki hesap net değeriniz değişecektir. Şimdi buradaki bakiyeleri spot piyasasına çekelim. Çünkü şu anda biz borç almadık. Bakiyemizin tamamını şurada borç almadığımızı görebiliriz zaten. Bakiyemizin tamamını spot piyasasına çekebiliriz. İsterseniz yine transfere tıklayabilirsiniz. Ya da buradan paritelerinize tıklayabilirsiniz. Bu daha kolay oluyor. Buna tıklayalım ve transfere tıklayalım arkadaşlar. BTC USDT paritesini yukarı alalım hemen izole marjini. Burada gördüğünüz gibi bakiyemiz var. Burada uyarı veriyor bize. Bunu da bir sonraki videoda daha rahat anlayacağız arkadaşlar. Hemen basalım buna. Transferi onayla dedim. Gördüğünüz gibi Bitcoin bakiyem tamamen gitmiş oldu ama USDT hala duruyor. Tekrardan basalım ve bu sefer USDT'yi de çekelim arkadaşlar. Bu yukarıda olması gerekiyor. USDT'mizi de çektik. Şimdi SKL var burada. Yine SKL'ye tıklayalım. Transfere gelelim. Bunu yukarı alalım ve çekim işlemlerimizi gerçekleştirelim. Ufak miktar burada yine USDT'miz var. Bunu da yapalım. Biraz hızlı yapıyorum artık baymaması adına sizi. Onayladım bunları. Şimdi alım satımlar kısmına gelelim. Hatta cüzdana bakalım arkadaşlar. Bakiyemiz nerede? Özete geldiğimizde izole marjin bölümünde hiç bakiyemiz yok gördüğünüz gibi artık. Tekrardan marjin izole yaptığımızda burada hesap net değerimiz 0 olarak gözüküyor. Spot'a geldiğimizde arkadaşlar burada aldığımız Bitcoin 12.80 dolarlık gözüküyor. SKL 12 dolarlık burada gözüküyor. Çok küçük miktarda Bitcoin ile SKL'miz vardı. Onlar da bunlara dahil olmuş oldu. İstersek bunları yine BNB'ye dönüştürebiliriz. Tabi SKL ile Bitcoin artık göstermiyor 12 dolar olduğu için. Alım satımlar kısmına gelelim ve spot piyasasından bu coinlerimizi dönüştürelim USDT'ye. Piyasa emrine geldim. Elimde şu kadar Bitcoin vardı. Hemen bunları koyuyorum arkadaşlar. Sat dediğimde şu anda satışım gerçekleşmiş oldu. 12.78 USDT bakiyem oldu. Hemen SKL'yi de yapalım. SKL USDT sat kısmına geliyorum. %100 yapıyorum arkadaşlar. Tüm SKL'mizle satalım. Artık al kısmından görebileceğimiz gibi 24 dolar bakiyemiz geri gelmiş oldu. Bu işlem bu kadar basit arkadaşlar. Yine margin bölümünü spot piyasasıyla tamamen aynı şekilde kullanabilirsiniz ve tüm bakiyenizi borç almazsanız bu şekilde çekebilirsiniz. Borç aldığınızda orada bir limit ortaya çıkıyor. Bunu da bir sonraki videoda daha rahat anlayacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.